Evet, bugün 17 Ağustos ve Washington'a doğru gidiyoruz. Bugün Washington DC'deyim, başkentte. Arkamda gördüğünüz Washington Monument, Amerika'nın ilk başkanı George Washington için dikilmiş bir anıt. 169 metre. İçine girip en tepesinden şehir manzarası izlemek mümkün ama daha önceden bilet almak lazım. Benim biletim yok. Şimdilik etrafı geziyorum. Arkamda da değişik bir Hintli çadırları var. Galiba bir seçim propagandası yapıyorlar. Farklı kültürlerin bir arada toplandığı bir yer. Evet, arkamda kongre binası var. Kongre binası United States Capitol. Yani meclis binası gibi. Tam onun karşısında da az önce size gösterdiğim gibi Washington Monument var. Burada çoğu yer birbirine yakın. Washington'un merkezinde. Sağda solda müzeler var. Robertson Hava ve Uzaycılık Müzesi'nin yanında çok güzel bir tane park var. Bunu keşfettim. Parkı gezdireyim. Evet, Washington Monument'ine geldim. İlk başkanlarından biriymiş. Yakından belki görebiliyorsunuz, uçak iniş yapıyor. Ronald Reagan Havalimanı da buraya çok yakın. Buranın tam arkasında da kongre binası var. Önceden randevu alarak en üst katına çıkılabiliyor. Tam işte karşımda kongre binası, çeşitli müzeler her tarafta. Bu kısımda Beyaz Saray kalıyor, buranın ilerisinde. Tam karşıda bir anıt daha var. İkinci Dünya Savaşı için yapılmış bir anıt. Ve şu an Washington Monument'inin en dibindeyim. Evet, karşımda Beyaz Saray var. Tabii ki de yüksek güvenlikli. Bu kısımdan ileriye hiçbir turist geçemiyor. Karşıda gördüğünüz başkan konutu. Arkamda yine Washington Monument'i gözüküyor. Evet, bu şekilde. Herhalde başkentin kalbi burası.
Bunlar benim ekibim. Skuterim ve çantam. Evet, buradan size özellikle bir şey göstermek istiyorum. Hem monument hem de arkamda Beyaz Saray var. Evet. Az önce kısa süreliğine gösterdiğim kişiler ulusal güvenlik muhafızları. İşte bu son Ağustos ayında Trump'ın kararıyla bütün Washington'da onlar şu an güvenlik kontrolünü yapıyor. Metrodan çıktığımda da görmüştüm. Asker kıyafetiyle geziyorlar. Zaten ulusal güvenlik muhafızları askerler. Yani şu an askerin kontrolünde gibi bir şey güvenlik açısından. Tedirgin edici mi? Yasal olmayanlar için tabii ki de tedirgin edici bir durum. Ama turist vizesiyle benim gibi gezenler için, turistler için daha güvenli bir durum. Hırsızlık olaylarının azaldığını düşünüyorum. Evet, karşımdaki anıt daha monument. İkinci Dünya Savaşı daha ölenler için yapılmış. İşte bu küçük sütunların önlerinde eyaletleri yazıyor. Mesela Texas, Michigan, Wisconsin, Kansas, Mississippi, Alabama. Buralarda İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin adına yapılmış bir anıt. Bu duvarda Atlantik yazıyor. Karşıdaki duvarda da Pasifik yazıyor. Atlantik cephesi ve Pasifik cephesi gibi düşünülebilir. Evet, burada diğer cephesi İkinci Dünya Savaşı monumentinin. Arkasında Washington monumenti gözüküyor. Benim arkamda ise gözüken Abraham Lincoln'ın anıtı. Abraham Lincoln monumenti. Amerika tarihindeki en büyük isimler Abraham Lincoln, Washington ve Reagan diyebiliyorum. 3 tane kişi Amerikan tarihini değiştiren en önemli isimlerden. Evet, size tam da Abraham Lincoln'un müzesinin üzerinden geçen Ronald Reagan havalimanına inen uçağı yakalamaya çalıştım. Birbirine çok yakınlar. Bütün müzeler, Beyaz Saray, Kongre binası bir hat üzerindeler. Abraham Lincoln binasının tam karşısında Kongre binası ve George Washington monumenti, arkasında da Kongre binası var. Washington monumenti ile Lincoln monumenti arasındaki bu havuzun adı Reflection Pool, yansıma havuzu. Adında anlaşılacağı gibi monumentin yansıması suların üzerine de duruyor. İşte arkamda Abraham Lincoln'un üstü. Neden bu kadar çok önemli? Çünkü Amerika'da iç savaşı bitirmiş ve köleliği resmen kaldıran başkan olarak tarihe geçmiş ve suikast sonucu da öldürülüyor. Çok faydalı işler yapanlar maalesef öldürülüyor. Gezilecek yerlerin
bir hat olarak düşünürsek hattın sonunda Abraham Lincoln'ın büstü ve anıtı. Yine askerleri görüyorsunuz. Trump'ın işi. Askeri araçlar da konuşlanmış bu arada. Bir sürü var. Arkamda Potomac Nehri. Şimdi önümde. Arkasında da Arlington mezarlığı var. Sol tarafında da Reagan'ın havalimanı. Uluslararası havalimanı bu tarafta kalmış oluyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan Kore Savaşı şehitliği 1950 yılında başlıyor. Aslında bir iç çatışma olarak başlamış. Ama Amerika ve Çin'in müdahalesiyle savaş büyüyor. Ve 1953 yılında Kuzey Kore ve Güney Kore kendi topraklarına çekiliyor, şu anki topraklarına. Fakat resmi bir ateşkes imzalanmamış. Ve şu anki mevcut halini almış. Arkadaşlar, Vietnam monumentine geldim şimdi de. Vietnam'da ölen askerleri için yapılmış bir anıt. Sade, biraz gencecik çocukların savaşlarda öldüğü ve sonradan da anıtının yapıldığı bir durum. Savaş nasıl olmuş? 1955 yılında Amerika'nın yardımıyla Güney Vietnam kurulmuş ve 20 yıla yakın bir çatışma, savaş hali sonucunda 2 milyondan fazla, 3 milyona yakın insan ölüyor. Kuzey Kore, Vietnam tekrardan güneyi topraklarına katıp Vietnam'ı birleştiriyor ve Amerika'nın yenilgisiyle sonuçlanıyor. Çok garip. Yani biraz önce Kore monumentindeydim. Şimdi Vietnam anıtındayım. Birinci Dünya Savaşı anıtı biraz daha ileride. İkinci Dünya Savaşı anıtı biraz daha ileride. Amerika'nın girmediği savaş yok gibi bir şey. Dünyanın her yerinde bir savaş halinde. Evet. Beyaz Saray'a en yakından bakabileceğim yere geldim. Öndeki bahçesi. Arkada yine Washington Monument. Dönüş yolundayım. Biraz yoruldum. Güzel bir başkent gezisi oldu. Bir dahakine sizlere müze işlerini inşallah göstermeye çalışayım. Sağlıcakla kalın.